Bak tavuğun şu kısmı 1,5 euro. Bak görüyor musunuz? Domuz çok tüketiyorlar arkadaşlar. Turkos. Türkos. Turkos. Türkiye. Türkiye. Oğlum bunlar ne lan? Abi bayağı iyi ya. 10 kişi, 8 kişi bir odada kalıyorlar. Bir evin içine kalıyorlar. Oh nasıl balık kokuyor. Nasıl balık kokuyor. Alıp gitmenizle mekanda içmeniz arasında bir 1 euro, 1,5 euro oynuyor. Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız keyfim yerinde. Her şey yolunda. Takır takır gidiyor. Yunanistan'dayım. Yunanistan'ın başkenti Atina'dayım. Böyle bir video önce hatırlıyorsanız Atina'yı gezmiştik. Atina'ya geldiğinizde neler yapmanız gerekiyor? Neleri görmeniz gerekiyor? Nereleri ziyaret etmeniz gerekiyor? Hepsini aktarmaya çalışmıştım. Ama bu video o videodan biraz farklı olacak. Bir video önceyi pazar günü çektiğim için birçok noktada kapalıydı aslında. Evet, sokaklar çok hareketliydi. Çok kalabalıktı ama gezeceğim bazı lokasyonlar kapalıydı. Mesela buradaki halk hangi pazara gidiyor? Burada bir sokak pazarı var. Orada fiyatlardan bahsedeceğim. Bir video üreteceğim şimdi size. Haftanın ilk günü, mesainin ilk günde insanlar neler yapıyor bir bakacağız beraber. Keşfetmeye çalışacağız. Siz de benim gibi misiniz? Mesela bak şu an o yatağımı topladım. Ben odadan çıkarken de yatağımı toplu bir şekilde gidiyorum. Bilmiyorum. Burçlara çok inanmıyorum aslında ama Başak Burcu'yum. Herhalde Burcu'nun verdiği de bir şey var diyor herkes ama ben böyle tertipi çok seviyorum. Bak çok temiz, evet temizliğe çok önem veriyorum ama daha çok temizlikten daha çok benim kendi huyum böyle tertip düzene çok önem veriyorum. Yani bir şeyler düzenli durmasını çok seviyorum arkadaşlar. Neyse çok uzatmayalım, sokaklara çıkalım. Videoya başlamadan önce ama sizden kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bir like atmanızı, beğenmezseniz de beğenmedim tuşuna basabilirsiniz en sonda. Emoji dahi olur, yorum atmanızı rica edeceğim. Bunu ne kadar önceden söylersem o kadar benim karım oluyor. Belki daralıyor olabilirsiniz bu cümlemden dolayı ama ne kadar çok abone o kadar çok etkileşim demek. Yani abone olmadan izleyen sayıcım ne yazık ki çok fazla. Sadece telefonunuzu elinize alıp şöyle bir abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ya bu arada otelin dışında göstereceğim size ama bir video önce otellerden bahsetmiştim. Otelin ama penceresi inanılmaz yere bakıyor arkadaşlar. Şöyle bir ara sokağa bakıyor, binalara bakıyor, dairelere bakıyor. Göstereyim dedim bunda. Çok farklı. Bir avluya bakıyor şöyle bak. Otelin dışı da böyle. Şöyle adını da göstereyim. Oda temiz, Allah'a var. Sıkıntı yok odada ama bulunduğu semt Omonia bölgesi diye geçiyor. Akşamları biraz tedirgin edebilir sizi. Gerçekten tedirgin edecek bir noktası var akşamlarının yani. Burası da ana caddesi. Benim otelin ana caddesi bu bölgesi de. Bu arada şu otobüslerle şehir turu alabiliyorsunuz. Türkçe dil seçeneği de var. Türkçe dil seçeneğiyle kulaklık veriyorlar size. Şehri şu otobüslerle gezebiliyorsunuz Atina'da. Genel olarak bana Atina'yı soracaksanız ben Atina'yı sevdim. Niye sevdim? Çünkü her yer birbirine çok yakın. Yani gezmeye noktaları birbirine çok uzak değil. Her noktaya yürüyerek gidebilirsiniz. Sadece ara ara tırmanmanız gerekebiliyor. Mesela Akropolis'e çıkmanız için tırmanmanız gerekiyor. Ama şehir çok tatlı, çok güzel. Ben Atina'yı gerçekten sevdim. Bir de komşuya bize çok benzettim böyle birçok şeylerini. Siz de gelirsiniz Atina'ya seveceğinizi düşünüyorum. Bir teşekkür edelim şimdi Türkiye'nin lider su arıtma cihazı İhlas Sebilon Yune'ye dünya turumuzda sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Sizlerin de evinde su arıtma cihazınıza ihtiyacınız varsa açıklamada link var. Atina'nın sokaklarında dolaşmaya tam olarak başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Geldim arkadaşlar. Burası Atina'nın yerel halk pazarı, sokak pazarı. Varvakios diye bir market. Burada et ürünleri var. Arkalara doğru dönüyorsunuz, baharatlar, sebzeler var. Her şey var. Yani komşuda bir sokak pazarı nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun burada var. Şimdi fiyatları da söyleyeceğim ben size, et fiyatlarına. Burada tabii domuz çok tüketildiği için yapabilir, kafanız karışabilir. Bak şurada mesela 13 euro arkadaşlar. Bu bildiğimiz, o nasıl parlıyor ışıktan. Bizim dana eti gibi dana eti bu. Çünkü beyaz mesela şu domuz mesela. Şu domuz direkt çok parlıyor ama. 13 euronun 1 kiloluk et fiyatı. Sola dönüyorsunuz. Normalde bu kadar parlamaması lazım. Patlıyor ama ışık. Mesela tavuk kanat almak istediğiniz 2 euro diyor. Tukino yani ama çok ilginç. Şöyle göstereyim. Biraz parlayacak, dikkat edin ama. Şunlar 2 euro arkadaşlar. Hızlıdan gideyim. Şöyle bir tavuğun şu kısmı var. 6,5 euro. Şöyle göğüs kısmı gibi. But kanat böyle but kısmı var. 3,5 euro. Çok parladı ışık. Anlamadım. Hello. How are you? Burada da bak aynı 1 kilogram right? Kilogram this price. Yes. Turkos. Türkos. Turkos. Türkiye. Türkiye. İstanbul. Samsun, Karadeniz, Black Sea, İstanbul, Ankara. Ankara. Bak. Ankara, Vanşehir. Ciğer arkadaşlar. Tavuk ciğer yüksek ihtimal 1,5 euro. Bu ciğer mi böbrek mi lan? Ben de karıştırıyorum arkadaşlar. Bak tavuğun şu kısmı 1,5 euro. Pazarı göstereyim. Hemen anladı bak şeyden Türk olduğumu. Bak domuz kafaları her yerde. Bak görüyor musunuz? Domuz çok tüketiyorlar arkadaşlar. Bayağı tüketiyorlar. Baksana şuna. Ama fark ettiyseniz düzenli, biçimli bir pazar. Et bölgeleri böyle hep kasap bölgeleri bir tarafa dizilmiş sağlı sollu.
Anlaşılıyor artık hangisi dana eti, hangisi şey et. Mesela burada 1 euro daha ucuzmuş et. 12 euro şurada. Dana eti bu mesela. Şu domuz ayağı. Domuz ayağı da tüketiyorlar. Calimera. Calimera. Çok turist çekiyor ya. Bir ülkenin inanılmaz turist çeker mi? Çekiyor abi. Ben bunu bir de İtalya'da çok şaşırmıştım. Burada da çok şaşırdım. İnanılmaz turist çekiyor. İnanılmaz. Her yeri Yunanistan'ın turist kaynıyor. Dünyanın her yerinden turistler geliyor ülkeye. Bak şurada bir şeyin sucuğu var ama neyin sucuğu bilmiyorum. Domuz sucuğu olabilir bu. 5 euro diyor. Tabii belirli bölgelerde evsiz insanlar da var arkadaşlar. Pazarın hemen dışına çıktığınızda karşılaşabilirsiniz. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Elime şöyle bir 50-100 euro para alıyorum, tamam mı arkadaşlar? Şu 50'lik, şu da 100'lük. Gidelim börek yiyelim, kahve içelim, işte bir şeyler içelim, sonra gyros yiyelim, bir şeyler deneyelim. Bakalım burada fiyatlar tam olarak nasıl, böyle restoranlardan da anlayalım. Turistik noktalarda, böyle şehir ara sokaklarda falan bir şeyler yiyip içelim. Bir fiyat kıyaslaması da yapalım. Burada fiyatlar nasıl mesela? Gidelim mesela şu an bir börek yiyelim. Şimdi videolara bakmıştım böyle Atina'da. Damak zevkine güvendiğim, böyle gittiği yerlerde yemekler deneyen bir abimiz var. Şuraya da kanalını koyayım. O buraya börek yemeye geliyor. Buradan böreği alıyor, oturma yeri yok. Gidip başka bir yerde yiyorsunuz. O böreği diyor ki Yunanistan'daki en iyi yediğim börek diyor o videoda. Ben de aldım. Bir ıspanaklı, bir peynirli, ama oturma yeri olmadığı için bir parka gidelim, parkta yiyelim. Yani benim aldığım ıspanaklı 2.20. Bu arada ıspanak, yani ıspanaki diyor. Peynire de peynire mi ne, öyle bir şey söyledi. Önümdekileri söylerken duydum. Söyledim ıspanaki, peynire dedim, direkt birer tane verdi yani. Ispanak bir ıspanaki, cacık caciki. Peynire de bir tane harfini falan değiştirdi sanırım sadece ya. Şöyle önümde zaten Yunanlılar da sıra yapmıştı, bekliyorlardı, kalabalıktı. Dedim ki kesin lezzetlidir. Çok ilerideki parka gidecektim ama ilerideki parka gidersem bu çok böyle yumuşar gibime geldi. Çok garip bir hal alır. Şöyle içi peynirli. Porsiyon da gayet iyi. Şurada bitiyor. 2 euro 20 cent. Bir tane de ıspanaklı, o da aynı. 2 euro 20 cent arkadaşlar. Bir ıspanaklıyı denemek için fazla aldım biraz ama yapacak bir şey yok. Abi bunu sıcak yiyin. Sakın elinize dolaştırmayın oradan oraya. Bak sıcak yediğim için ne kadar lezzetli geldi ya. Gerçekten çok güzelmiş ha. Peyniri böyle kremamsı, böyle değişik erimiş böyle fırının içinde peyniri. İnanılmaz güzel ve hamuru inanılmaz güzel. Çıtır çıtır. Abi bayağı iyi peynirlisi. Bayağı iyi. Merkezde bir de burası. Gelirseniz mutlaka siz de deneyin ya. Ben şimdi bir gurme değilim o abi gibi ama yine damak tadıma güvenen bir insanım. Peynirlisi bayağı başarılı. Hadi gelin bir de ıspanaklıya bakalım. Şöyle de bir ıspanaklımız var. İçindeki malzemenin doluluğunu görüyorsunuz değil mi? Ne kadar bol. Gerçi ıspanak ne kadar pahalı olabilir ki? Hayda. Oğlum bunlar ne lan? Abi bayağı iyi ya. Diyordum ki o ikisini bitirmezsin, çok yağlı. Kilo aldırır çok böyle. Hafif böyle dikkat ediyorum yediğime bu ara. Dikkat ediyorum dediğim 3-4 kilo verdik işte. Ama şimdi bunları bitirmezsem ayıp olur, o adamın emeğine ayıp olur. Sırf o adamın emeği için bu ikisini bitireceğim. Bakın ben aç olduğum için değil. O adamın emeği için bu ikisini bitireceğim. Çok iyi. Gördüğünüz her yer böyle sosyal medyada paylaşmalık. Baksanıza her noktada böyle tarihi yerler var ya, binalar var. Sosyal medyada paylaşmak için de internete ihtiyacımız var. Ben internet işini nasıl sağlıyorum gezerken? Esimayo ile sağlıyorum arkadaşlar. Esimayo nedir? 190'dan fazla ülkede anında internete bağlanabildiğimiz bir teknoloji. Esimayo'da isterseniz bakiye yüklüyorsunuz, kullandığınız kadar ödüyorsunuz. İsterseniz kendinize en uygun paketi seçip kullanmaya başlıyorsunuz. Esimayo'daki OneSIM özelliğini sadece bir kere kuruyorsunuz, sonra gittiğiniz hiçbir ülkede tekrar kurulum yapmıyorsunuz. Esimayo sizi en iyi operatörü otomatik olarak bağlıyor. Her ay düzenli olarak çok güzel kampanyalar oluyor. Ama bir de benim adıma tanımlanmış çok özel bir kampanya var. Uğur 100 kodumuz var. O kodu girdiğinizde ne kadar bakiye yüklerseniz yükleyin anında %100 ek bakiye kazanıyorsunuz. Kodumuz yeni kullanıcılara özel ama bunu unutmayın. Siz de seyahat ederken internete böyle anında bağlanmak isterseniz Esimayo'yu açıklamada ve ilk yorumda bulunan kısım üzerinden indirin. Dünyanın neresine giderseniz gidin internete anında bağlanmanın tadını çıkarın. Şimdi bu Yunanların çok meşhur sürekli içtikleri bir kahve var. Onu deneyelim. Thank you. Arkadaşlar şimdi kahve içeceğim. Burada bunların yani bakın kimi görürseniz görün içtikleri böyle kahve var. Sabah da içiyorlar, öğlen de içiyorlar, akşam da içiyorlar. Adı böyle çok farklı. Frappe diyorlar, Fredde Cappuccino'su var, Fredde Espresso var. Böyle değişiyor ama ben şöyle bir şey var Yunanistan'da. Alıp gitmenizle mekanda içmeniz arasında bir euro, 1,5 euro oynuyor. Mesela ben bunu alıp gitseydim 2 euro 60 cent verecektim. Ama burada oturup içtiğim için 4 euro ödüyorum. Yani şuna 4 euro verdik. 4,40 böreklere verdik, 8,40'ımız gitti. Kahvaltımızı yaptık. Tatlı bir kahvemizi de içiyoruz. Herkes içiyor bakın. Burada çay kültürü çok yok. Bu Batı Trakya'da yaşayan Türkler dahil çay değil. Hep kahve. Hep kahve, hep kahve. Kahve tüketiyorlar. Güzel ama.
Frede cappuccino aldım ben. Bir tık böyle daha çok seviyorum. O espresso olan biraz acı gelir bana yüksek ihtimal. Cappuccino aldım. Ya böyle fiyatlardan bahsediyorum ama burada maaşlar nasıl? Onlardan da biraz bahsedeyim. Şimdi 2026 itibariyle resmi asgari ücret brüt 920 euro. Bu da 1 Nisan'da falan arttırılmış bu arada arkadaşlar. 880'miş, 920 euroya çıkmış. Ama halkın cebine giren para tabii brütten biraz daha düşük oluyor. Vergi ve sigorta kesiliyor. Ondan sonra net maaş genelde 780 ila 820 arası falan oluyor. Ortalama maaş ne kadar? Yunanistan'da tam zamanlı çalışanlarda ortalama brüt maaş yaklaşık 1400 ila 1550-1600 euro arasında gösteriliyor. Tabii bu net maaşta çoğu kişiye yaklaşık 1100-1250 euro arası bir şey kalıyor ceplerine. Yani ortalama çalışan da öyle çok rahat yaşayamıyor aslında. Özellikle Atina'da yaşıyorsanız bu maaş size yetmeyebilir arkadaşlar. Ama bu maaşa çalışan oran sayısı fazla mı? Evet biraz var. Yok değil. Yani o kafelerde çalışan gençlerin birçoğu, sonra o hani Bangladeş'ten, Hindistan'dan vesaire burada da gelen çalışan bir grup var. Onlar da burada o paralara çalışıyor. Asgari ücretleri çalışıyor. Tabii ki o Bangladeşli'ye, Hindistanlı'ya yetiyor. Niye yetiyor? Çünkü 10 kişi, 8 kişi bir odada kalıyorlar. Bir evin içine kalıyorlar. Paralarının birçoğunu hatta yaşadıkları yerdeki ailelerine gönderiyorlar. Turistik noktalarda da yaşıyorsanız kiralar biraz yüksek oluyor. Yani bölge bölge değişiyordur tabii ki burada da kiralar. Yine Yunanistan'da yaşayanlar net bilgileri verir bize. Ben size bunları belirli kaynaklardan aktarıp veriyorum. 3-4 tane kaynaktan da sağlamlaştırıp aktarıyorum sizlere. Yunanistan'ın da gençleri nasıl böyle yani Romanya'da anlattık ya, Romanya'nın, Moldova'nın gençleri vesaire Almanya'ya, Hollanda'ya böyle maaş skalasının daha yüksek olduğu yerlere gidiyorlarmış. Çok garip değil mi? Bangladeş, Hindistan tarafındakiler bu taraflara geliyor. Avrupa'nın bu tarafında yaşayanlar da Avrupa'nın daha batı tarafına doğru gitmeye çalışıyor. Ya bu dünyanın her yerinde böyle herhalde arkadaşlar. Bir şekilde daha fazla veren yere gitmeye çalışıyor herkes. Yani ben ama şu taraftarıyım. Böyle kimseye muhtaç olmayacağım şekilde bir parayı kazanayım. Ailemin yanında olmayı tercih ederim ya. Ana dilimi konuştuğum yerde olmayı her zaman tercih ederim. Tabii ki her şey ekonomiyle eşdeğer, her şey parayla eşdeğer. Eğer yaşadığın ülkede paran seni mutlu etmiyorsa, kiranı ödeyemez. Ya sadece kiranı ödeyip böyle boğazına 2 makarna, bir ekmek giriyorsa bu da çok sıkıcı bir durum. Gençken yapılabilir ama yuva kurduktan sonra ya da belli bir yaşa geçtikten sonra dış ülkelerde çalışmak gençlikte hissettireceği kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Gurbette olmanın açıkçası şahsi fikrim. Öyle. Şöyle bir su da getiriyorlar burada. Her şeyin yanında su gelir böyle. Sular buz koymuş içine. Kahvemizi içelim, buranın böyle canlı noktalarına doğru gidelim. Burası Atina'nın alışveriş caddelerinden bir tanesi. Ermou Caddesi. Sağlı sollu böyle bir şeyler alabileceğiniz dükkanlar var. O bildiğiniz o global markalar burada da var. Mesela bak abimiz burada kestane satıyor. 5 euroya kestane, 3 euroya mısır. Aynı bizim İstanbul'da herhalde bir sokağa düşmüş. Birebir kestanesi, mısırı, her şeyi. Aynı caddeler arkadaşlar. Çok benziyor böyle. Gerçekten sattıkları şey, yediklerimiz şeyler. Birçoğu adları bile benziyor zaten yani. Kalabalık burası gerçekten. Hafta sonu dün mesela pazardı. Kapalıydı birçok dükkan. Bugün daha açık. Bak simitçi abimiz mesela. Burada farklı bir tarzda tabii ki onların simitleri. Burada şarkı söyleyen bir abimiz var. Abi bu dizi var ya, Taşacak Bu Deniz Türkiye'de. Burada hem Rumca hem de böyle Türkçe, Karadenizce şarkılar, türküler söyleniyor. Çocuğun söylediği şarkı o kadar bizim oralara benziyor ki. Προβάλλε κι αυρί μου μες στο Αιγαίου τα νερά. Ben Karadenizliyim arkadaşlar, biliyorsunuz bilmiyorum. Samsun'da doğdum, büyüdüm. Toprağım, yemek yediğim, içtiğim, bu hale geldiğimden Samsun benim. Ama belirli bir süredir işte eşimin işinden kaynaklı Konya'da yaşıyorum. Benim annem Rizeli, tam Laz, baba tarafı Gümüşhaneli. Ya tam Karadenizliyim ben. O yüzden böyle Karadeniz'i anlatan şeyler böyle özellikle gurbete çıktığımda. Mesela Konya'da benim için, aslında benim toprağım, benim vatanımın ülkesi orası da ama yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm yer gibi olmuyor. Böyle bir şey yapıyorum, böyle içerleniyorum gibi düşünün. Sanki böyle bizim oraların türküsünü söylüyor gibiydi çocuk. Çok hoşuma gitti. O yüzden çekebildiğim kadar çektim. Kesmeden koymaya çalıştım yani. Çok güzeldi. Şimdi Yunanistan'ın dondurmaları da meşhur. Meşhur dondurmaları var. Onlardan bir tanesi de burası. Le Greşe.
diye bir dondurmacı arkadaşlar. 6 euro 40 cent. Şöyle kapta limon, ben ekşi dondurmalara bayılırım. Hala paramız var. 50 eurodan hala bayağı paramız var. Önce çocuk tattırıyor. İstersen tattırayım diyor. Dedim tatları çok daha güzel olur. Gerçekten beğendim ya. O özellikle şu kırmızıyı çok beğendim. Türkler de gelmiş. Türkler de görmüş burayı, bulmuş. Oturuyorlardı şurada demin. 2 aile kalktılar gittiler. Topu herhalde 3 euro 20 cent falan. Tabii şeyde alırsanız, külatta alırsanız fiyatlar değişiyordur. Limon da çok lezzetliymiş. Dondurma yediğimi hissediyorum ya şu an. Yunanistan artık yaz geldi. Böyle bahar aylarındayız ama hava 24-25 derece falan. O yüzden dondurma çok iyi gidiyor şu anda. Şimdi şu arkadaki dükkandan çıktım. Ergan House diye bir yer burası. Burası hem böyle içeride oturup yemek yiyebileceğiniz alan hem de bir market. Yani alabileceğiniz her türlü içecek, meyve, sebze, et, tavuk ne ararsanız burada var. İşte zeytinyağı, zeytin, birçok sos, makarna, noodle her şey var. Atina'da aslında burası çok meşhur bir yermiş. Ben de sonradan öğrendim. Ergan House diye bir yer. Geldiğinizde buraya da uğrarsınız. Hatta içeride oturup bir eşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla bir şeyler yersiniz. Atmosferi güzel. Koku da yok öyle. Ekmek satıyorlar ama öyle bir koku da yok. Onun hemen yanında da bak karşıdaki tabelaya bak. Baklava, simrini baklava, simri baklava. Baklava arkadaşlar. Baklavacı var. Bildiğimiz baklava. Birebir baklava yani. Baklavacımız var. Hemen yanında. Hemen onun yanında şurada şöyle bir bakery var. Pastane. Burası da çok meşhur. Böyle ben börek yediğim için şimdi buradan almıyorum bir şeyler ama buradan da gelip bir şeyler alıp yiyebilirsiniz. O dondurmacı, bu, sonra işte şu Ergan House falan hepsi bunların araları 2'şer dakika yürüme mesafesinde birbirine. Mutlaka bu bölgeye geldiğinizde buraları da görürsünüz. Özellikle şu Ergan House'a girin bir içeriye atmosfere bir bakın ya. Tatlıydı. Hoştu. Abi sokaklar olabildiğine genç ya. Gençler inanılmaz her yerdeler. Her yerdeler ya. Çok genç nüfusu var ya. Şimdi Osmanlı'nın yıllar boyu, yüzyıllar boyu hüküm sürdüğü topraklardayız burada. Buraya bir video önce de gelmiştim. Burası Monastriyaki Meydanı. Yani şehrin en işlek, en kalabalık, en canlı noktalarından bir tanesi. Burada Osmanlı eserlerini de görebilirsiniz. Mesela şuradaki bir cami aslında. Ben bunu ilk videoda göstermiştim sizlere. Tabii şimdi bir ibadethane olarak kullanılmıyor. Burada bir müze tarzı bir işlevi var şu anda. Burası geldiğinizde Atina'ya mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Monastriyaki Meydanı olacaktır. Çünkü sağlara sollara girdiğinizde buranın böyle bit pazarı gibi düşünün. Halk pazarları gibi düşünün. Pazar günleri buralara bit pazarı kuruluyormuş sabahlardan özellikle. Aralara girdiğinizde böyle alışveriş yapabileceğiniz nokta. Mesela çilek satıyor abimiz 3 euroya. Kilosunu veriyor şurada. Üzüm var. Üzüm pahalı 6 euro mesela arkadaşlar. Üzüm 6 euro. Yüksekmiş. Ama çilek 3 euro. Buradaki mesela bu sol taraftaki çilek 2 euro. Aralarında 1 euroluk bir fark var. Hem de yan yanalar. Hemen şurada bir kiosk da var. Her şeyi bulabilirsiniz bu noktada da. Atina'da geldiğinizde Monastriyaki Meydanı'na geliyorsunuz. Buradan sağa doğru yürüyorsunuz. Zaten agoralara, Hadrian Kütüphanesi'ne vesaire çıkıyorsunuz. Tepe zaten en tepeye çıktığınızda da buranın simgesel yapılarından Akropolis tarafı en tepede. Hemen şurada. Yürüseniz buradan 20-25 dakikaya tepedesiniz. Hiç böyle zor değil. Ama size benden bir tavsiye isterseniz de Atina'da sağlam bir spor ayakkabı lazım. Bebek arabasıyla gezmeniz bir tık zor olabilir. Bu sizi bir tık zorlayabilir. Ama güzel bir spor ayakkabıyla çocuğunuz kucağınızda ya da sırtınızda o bağladığınız şeyler var ya, onlarla geldiğinizde çok daha rahat edebilirsiniz. Dinlene dinlene, geze geze gidersiniz. Akşamları burada tabii çok daha hareketli de oluyor. Şu anda da güzel. Abimiz müzik yapıyor mesela bak. Google haritaları açtım. Thanasis diye bir restoran gördüm. Burası aslında buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi. Niye söylüyorum? Birkaç kişi daha bana söylemişti, hatırlıyorum Instagram üzerinden. Buranın bir kebap restoranı burası ama 18.000 yorum almış. 18.000 yorumda 4.4 puan. İnanılmaz iyi bir puan skalasıdır ya. İnanılmaz iyidir. Demek ki lezzetli arkadaşlar. İşte bak şurada yoğurtlu kebap yazıyor. Görüyor musun? Bak yoğurtlu kebap. Altında Tanasiski kebap. Buranın kendine özgü. Yunanların meşhur yemeği var. Souvlaki arkadaşlar. Ondan bir tane söylemeyi düşünüyorum açıkçası. Mesela chicken souvlaki söylediniz diyelim. Tavuklu souvlaki 16 euro. Yoğurtlu kebap söylediniz 16 euro. Tanasis kebap söylediniz 13,5 euro. Ama souvlaki söyleyelim. Souvlaki deneyelim. Fiyatları da az çok söyleyeyim. Mesela domates musakka var. Bildiğin musakka aynı 12 euro. Tanasis musakka. Musakka diye yazmışlar. Bir şeyler içmek istediğiniz mesela alkolsüz içecekler 2,5-3,5 euro arası değişir. Alkollü bira içmek istediğiniz 3,80, 3,5, 4,5, 3,5-4,5 arası da biralar değişiyor burada. Her şey var. Şarap içmek istediğiniz kadehleri 5,5 ila 10 euro arasına kadar değişiyor. 5,5-10 aynen değişiyor. Buranın o Monastriyaki Meydanı'nın en meşhur noktalarından yani en kalabalık caddelerinden burası.
Bunları tabii ki daha uyguna da yiyebileceğiniz yerler vardır. 1 euro, 2 euro daha ucuzdur vesaire ama turistik noktada yerseniz her zaman 1-2 euro daha fazla vermeyi göze alın. Ben aslında çok aç değilim ama yemek denemek, sizlere hem yemeklerini hem böyle fiyatları aktarmak, göstermek istediğim için oturdum bir souvlaki yiyelim. Bir Greek salatası söylesem mi dedim ama arkadaşlar yani bitiremeyeceğim ya. Ben tavuklu salatayı da bitiremeyeceğim. Tavuklu souvlakiyi de bitiremeyeceğim yüksek ihtimal. O yüzden söylemedim. 10 euro. 10 euro bir tane de salata söylemek isterseniz. İşte domatesli, soğanlı, peynirli, biberli, bol bir salata yani. Bu da Greek salat diye burada geçiyor. Şöyle aynen aşağıdaki. Dostlar zaten bunun yanında salata varmış. Greek salatasına söylemeye gerek yokmuş. Şöyle geldi. Tavuğun üstünde bir sos da var. Yani nasıl bir sos bilmiyorum ama bir sos var tavuğun üstünde. Altında pita ekmeği var. Yani bunların o ekmeğini ben çok beğendim. Ekmeği yemezsem önce ama o pita ekmeğini, bu gyrosu falan da bununla yapıyorlar. Gyros bizim döner aslında. Bunların Yunan döneri dediği. Döner bayağı dolu dolu oluyor içi. Bu ekmekte de o döneri de yapınca gerçekten lezzetli ve güzel oluyor. Bir yiyelim, bir tadına bakalım sadece tavuğun. Şöyle biraz keselim, çok da büyükmüş dilimleri. Bu 16 euro sanırım. Bir de içecekle beraber 18,5 euro bir para vereceğiz arkadaşlar. Afiyet olsun. Yunanistan dedik, deniz ürünleri dedik, deniz dedik, deniz turizmi dedik. Balıksa olmazsa olmaz, deniz ürünleri de olmazsa olmaz. 10 euro. Bu neydi? Mürekkep balığı mıydı? 10 euro arkadaşlar. Şurada yani bu da ahtapot mu mürekkep balığı mı tam emin değilim. Bu da 7 euro. 5 euroya şöyle. Bunlar hep kilogram fiyatları tabii arkadaşlar. Balık kokusu geliyor bir yerden, tamam mı? Yürüyordum. Bir sağıma bir döndüm arkadaşlar. İnanılmaz. Ahtapotumuz var. 7 euro. 2 euro şurada. 8 euroya şurada ahtapotlarımız var. Başka bir çeşit. Bak 8 euro yine aynı şekilde. Oh nasıl balık kokuyor. Nasıl balık kokuyor. Somonumuz var. 13 euro arkadaşlar. Somon. Şöyle bakın pazara da. Uzaktan. Deniz ürünlerine dair her şey var. Aslında bu ilk gezdiğimiz bu kasap bölgesi var ya. Onun arkalarında kalıyormuş. Demek ki o saatte çok erken gelmişim ama açık değildi belki de, bilmiyorum. Şimdi geçerken dikkatimi çekti. Bak 7 euro. 8 euro. Vay. Somon bayağı var ha. Bayağı somon var. Güzel bir pazarmış burası da. Nasıl fiyatlar? Bizdeki deniz ürünlerini ben çok bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Bir de bu normalde bu kamera GoPro değil, DJI, tamam mı? Ben Çin seyahatimde DJI'ye geçmiştim. GoPro ışıkta patlatıyordu. DJI onu yapmıyordu. Ulan burada nasıl bir ışık varsa burada da patlatıyor. DJI de patlatıyor ya. Bu ışık sorununu işte böyle kameralarda çözemiyoruz. Ama tabii bu DJI GoPro'dan benim kendi tecrübelerime dayanarak söyleyeyim. Çok daha iyi. Osmo Pocket bu. Sorarsanız Osmo Pocket 3 modeli. 4'ü çıkmış bunun. Bir Asya seyahati yaparız bu sene. Japonya'yı çok özledim. Japonya'ya gitmeyi düşünüyorum. Japonya'dan almayı düşünüyorum yenisini de. Japonya'yı çok özledim. Bu sene kesin bir Japonya göstereceğim size. €2 şarap satıyorlar. 2.84, 2.69. Baksanıza şurada 4.80, 7.10, 7.19. Çıktıkça 10 euro, 4.5 euro. 2 euroya şarap mı olur? 20 euro, 10 euro, 15 euro, 9.5. Baksanıza şunlara. 13 euro. Şöyle gidiyorsunuz, biralar var. 2.5 euroya Korona satıyorlar. Budweiser var. 2 euro. 33'lük. 330 yani. 1 euroya şu Amstel diye bir bira var. Kendi biraları herhalde. Yumurta 1 euro 90 cent altılı. 3,5 euroya da var. 3,5'a da var. 3,5. Değişiyor. 2 euro. Altılı yumurtaların fiyatları. Videomuzun da sonuna geldiğimi söylemek istiyorum şu anda sizlere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Burada bir ufaktan bir fiyatları gösterdiğim ve sizlere böyle Yunanistan'da böyle geldiğinizde özellikle börek efsaneydi. Atina'ya geldiğinizde mutlaka o böreği denemenizi istiyorum. Böyle ufak Atina lezzetlerini gösterdim. Gene birkaç canlı noktalarını gösterdim. Bir video ürettik şu anda sizlerle. Kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Şu dakikaya kadar izlediyseniz gerçekten sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. Kanala abone değilseniz, ki bence şu dakikaya kadar izlediyseniz abonesiniz. Like atmayı unutmayın en azından. Yorum da atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ayakkabılar 20 euro, 25 euro, 15 euro, 15 euro. Ama
Kuru çarpın 2026'nın bahar ayındayız. 15 euroyu bile çarpsanız 750 TL'yi geçiyor şu anda. Böyle fiyatlar az çok kafamızda şekillendi. Kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.